Hey, hey. Gel ya. Hey, ya. Hey, ya. ...50 seneden fazla çobanım ben. Tabii 15 seneliği bunun köy halkına muhtarlık yaptım bir 3 dönem. Onu da geçti. Diğer hep çobanlık. Ayak alışverişi de yaptım. Canlı hayvan aldım sattım. Keçi, koyun, büyükbaş hayvan. Hep öyle geçti. Hayatımız gene devam edeyim. 70 yaşına da yaşım yaklaştı. Arkadaş, dost, hayvanlarımla mücadele ediyoruz. Olay bu. Turgut. Eskiler öyle derdi. 2 saatte geçi hayvanın karnını doyurur der. Ama tabii ilgileneceksin. Kimse yüzmek istemem ama bölünmüş geçen gün 15-20 tane. Burada bir yakın bir çevremi lahanasını yemiş. Tabii soracağım ona. Bunun lahananın zararım neyse ödeyeyim diyeceğim. Vereceksin. Kimseye kafa tutmaya gerek yok. Lahana da güzel oluyor yani arada kışın kar yağdı mı. Şöyle biberini falan koyar da lahana çorbası yaparsak içilir ya. Akalu Hüseyin derler bana. Bunun hastasıyım ben. Kimisi öyle der, kimisi ben bir çobanım der. Çobanı adam yerine görsünler görmesinler. Ben bunu meraklısıyım. Bir 3 dönemde köy muhtarlığı yaptım ben. Muhtarlık dönemlerimde tabii çok şeylerde çektik. Yani ezikliklerde çektim, çekmedi değilim. O zaman muhtarlık dönemlerimizde yolumuz yok, camimiz yok, köprümüz yok. Bunlarda mücadele etti. Şimdi daha bu geçilerimle uğraşayım. Zaten eskiden de gene geçinin yanından gidip köye muhtar oldu. 15 yıl köy muhtarlığı yaptım. Şu anda da bu hayvanlarımla. Yaş 70'e geldi ama gene hala bunun peşinde koşmaya bundan zevk alayım ben. Benim hobim yani. Bu siyasette kıskançlık oluyor. Muhtarlık kıskançlık değil ama. Yani şudur. Adam seni hazmedemiyor senin yaptığın. Ben mücadele ettim, gayret ettim. Şimdi bu barak olarak bir arkadaşımdan aldım bunu sağ olsun. Sabri Kaya diye bir arkadaşımdan. Küçük geldi, bu dedim bir iş görmez falan ama bu fırtınaymış ya. Fırtınaymış bu, gidiyor buluyor yerini falan yerde diye sıkıntı var. Hemen bu köpek gidip burayı takip ediyor, buradan uzaklaştırıyor. İşe yarıyor. İşe yarıyor.
Eşlerim çocuklarının yanında. Bunlar çocuklarıyla ilgileniyor. Bu arada bir engelli oğlum var. Bir tanesi onunla. Bir tanesini yıllar önce bir boşanmam oldu benim. Boşanmam oldu. Çocuklarının yanında. Şimdi ben çocukları alsam gelsem de burada bana yardımcı idin desem işinden idi. Bunlar da işinden oğlu. Bu hayvanın peşinde gezmekle ne kazanacak bunlar? Ben satamıyorum. Yem alamıyorum şu anda yem. 8-10 ton yem yiyecek arpa bu. Ben bütün arpa veririm geçiye gevşemesi için. Bu da iyi geliyor ona. Ama satamadım. Komple satılığa çıkarttım. Onu da satamadım. 10 tane 5 tane satsam hecomun da arpasını alırdım Turgut. Ayının kokusunu aldık şu an için. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey! Şimdi kimisi karşı geliyor. Geçi hayvanı ormana zarar veriyor. Bahçeye zarar veriyor. Alakası yok. Çünkü alakası olsa yıllardır burada geçi yayılıyor. Bu ağaçlar nasıl yetişmiş? Demek ki bu bir tane yiyorsa 50 tane bitiriyor. Affedersin tışkısından, gübresinden ormana da faydası var geçinin. Ben o görüştüm. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Gel. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Ayı bana dese ki beni doyur desin ayı. Gelse bana söylese Cenab-ı Allah tarafından ağzı dili konuşsa da anlaşabilse ben ayıyı bakar. Vallahi bakar. Niye biliyor musun? Bana zarar veririm arkadaş. Gene ben karnını doyurayım. Arkadaşlık yaparım ayıyı. Niye yapmayacağım ya? Maalesef bize güvenmiyor herhalde kaçıyor. 15 gün sonra kış uykusunda olması lazım ayının. Biz de o arada seviniyoruz. Hayvanda bir serbestlik alırız. Bir güvence alırız diye seviniyoruz. Şimdi ha bile boş zamanlarında çalışıyorum ki hayvan girdi mi çıksın buradan. Bunu da hayvan çok yiyor ya bunu. Hey, aç, 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 au! Her hayvanı severim ben ama bizim bölgemizde bu daha iyi olur. Bu gider tikenleri yer, sağda solda gezer, koyun icabında bu tikene dolaşır, boğulur.
Onu tek gene yalnız gene şey yapamam ben. Bu bölgede koyun pek iyi olmuyor. Koyun biraz açık alanda iyi yayılıyor. Oy, oy. Oy. Oy, oy. Ben şimdi hayvanı benden çok iyi bakan adam oldu mu, burada bende bir kıskançlık var. Ya bunu da söyleyeyim. Çünkü benden üstte olmuş oluyor. Yani benim hayvanımı gören, lan maşallah subhanallah bakmış adam derse zevk alır. Yani ben de bakmaya mücadele edeyim. Bir de çanı keleğe buna kelek takayım ben gidek yaylaya. Biz çan kelek deriz. Siz ne diyorsunuz? Kimisi zil diyor. Onu takarım yaylaya giderken en zevk veren zaman o. Eğer oğlak da peşindeyse, yüzgeci de 80 oğlan yoksa yazıklar olsun o çobana derler. Yani bunun oğlağı nerede? Demek ki bakamadı. Bu da çok önemli. Ya bazı insanlar şimdi Ömer şifa için buraya evliya olarak eskilerimiz, yaşlı insanlar hasta olan, sökel olan buraya gelirdi. Burada vatandaş yatardı, dua ederdi. Beni işte bu rahatsızlığımdan dolayı koru Allah, beni kurtar derdi. Bu hastalığımdan derdi. Sonra iyileşirdi. Buranın adı böyle Evliya Ağa. İnşallah öyledir. Bunun zahmeti var mı var, zulümü var mı var. Kar yağacak bundan sonra. Buraya kar yağdı mı 2 metre kar yağdı geçen sene buraya. Tam 2 metre. Ben gene o halde mücadele ettim, aç bıraktım. Bu en az 2-3 çuval arpayı. 2-3 çuval kar vurdu mu 200 çuval arpan 200 bin lira yapacak. Ben nereden bulacağım bunu? Geçiyi satılığa çıkar diyeyim her ev ona verir misin? Diyor. Ya 10 liraya bunun oğlağına vereceğim ben. Ona geçi verilir mi arkadaş ya? Kimisi koyun diyor bunu. Oğlağına kuzu diyor. Bunun ismi keçi, o yavrusunun adı da oğlak. İnsan sevgisi de var bende, yok değil. Ağaçları taşları göre insanı gördüğüm zaman seviniyorum. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyorum ya. Hey, 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 hey. Şu atın yemini dökeyim ben Turgut.
yemiş. Yemiş şimdi Halil.